Sana oldukça garip bir soru soracağım. Son bir yıl içinde tam olarak cebinden ne kadar çalındı? Dur, hemen söyleme. Çünkü çoğu insan bunun cevabını bilmiyor. Daha doğrusu bilmediğini bile bilmiyor. Şöyle düşün, evine hırsız girmedi, telefonuna dolandırıcı mesajı gelmedi ya da banka hesabın hacklenmedi. Her sabah işe gittin, mesai yaptın ve maaşını aldın. Ay sonu hesabına baktığında rakam aynı o şekilde duruyor. Her şey normal görünüyor. Ama buna rağmen garip bir şeyler oldu. Geçen yıl ucuza doldurduğun market poşeti bugün daha pahalı. Geçen yıl rahat ödediğin faturalar bugün can yakıyor. Geçen yıl ulaşılabilir görünen şeyler bugün daha uzak. Ve ilginç olan şu, insanlar bunu görüyor ve her gün yaşıyor. Ama nedenini sorgulamıyor. Çünkü sistem bu kaybı görünmez hale getiriyor. Bir vergi düşün, her ay maaşından kesiliyor. Ne kadar ödediğini biliyorsun. Bir oranı var, bir hesabı var, bir dekontu var. Şimdi başka bir vergi düşün. Hiçbir zaman faturasını göremezsin. Hiçbir zaman senden izin alınmaz ve hiçbir zaman imza attırmaz. Ama buna rağmen her gün cebinden biraz daha fazla alan bir vergi. İşte bu gerçek onun hikayesi. Ve hikaye tam burada karanlıklaşıyor. Çünkü bu parayı senden alan kişi bir sokak hırsızı değil, bir hacker değil, bir dolandırıcı değil. Üstelik bu mekanizma milyarlarca insanın gözü önünde çalışıyor. Peki ama nasıl? Ve daha da önemlisi, bu sistemden kim kazanıyor? Sana yıllardır aynı şeyi söylediler. Enflasyon fiyatların genel seviyesinin yükselmesidir. Belki okulda, belki televizyonda, belki ekonomi haberlerinde ve ilk bakışta mantıklı görünür. Çünkü gördüğümüz şey budur. Etiketler yükselir, fiyatlar yükselir, rakamlar yükselir. Ama bazen hikayenin en önemli kısmı gördüğümüz yerde değil, görmediğimiz yerde saklıdır. Şimdi küçük bir oda hayal et. Masanın üzerinde 10 kırmızı elma duruyor. Odada 10 kişi var ve toplam para yalnızca 10 lira. Denge kusursuz. Kimse acele etmiyor, kimse şikayet etmiyor, kimse fiyatlardan yakınmıyor. Çünkü herkes sistemin nasıl çalıştığını biliyor ve sonra bir gece kimse fark etmeden odaya yeni para giriyor. Yeni elmalar değil, yeni üretim değil, yeni değer değil. Sadece yeni para. Sabah olduğunda elmalar hala aynı, insanlar hala aynı ama onları satın almak isteyen para artık 2 katına çıkmış durumda ve işte o anda görünmez denge kırılıyor. Çünkü değişen şey elmalar değildi. Değişen şey paranın kendisiydi. Fakat burada daha ilginç bir soru var. Eğer herkes fakirleşiyorsa o yeni parayı ilk kim harcadı? Herkes kaybediyorsa kim kazanıyor? Ve hikaye tam burada yeni bir kapı açıyor. Çünkü yüzlerce yıl önce bir adam da aynı soruyu sormuştu. Adı Richard Cantillon'du. Bir anlığına modern dünyaya dönelim. Bir merkez bankasının ekonomiye yüz milyarlarca lira enjekte ettiğini düşün. Bu para aynı saniyede herkesin hesabına mı düşüyor? Hayır. Önce bankalara ulaşıyor, finansal kurumlara ulaşıyor, kredi piyasalarına ulaşıyor, büyük şirketlere ulaşıyor ve ancak çok daha sonra maaşlı çalışanlara ulaşıyor. İşte Cantilo'nun yüzlerce yıl önce gördüğü şey buydu. Yeni para sisteme ilk girdiğinde fiyatlar henüz tam olarak yükselmemiştir. Paraya ilk ulaşanlar eski fiyatlardan alışveriş yapabilir, eski fiyatlardan yatırım yapabilir, eski fiyatlardan varlık satın alabilir. Ama para ekonominin geri kalanına yayıldıkça tablo değişir. Fiyatlar yükselmeye başlar, konut fiyatları yükselir, hisse senetleri yükselir, kiralar yükselir, gıda fiyatları yükselir ve sonunda yeni para sana ulaştığında satın alma gücü çoktan aşılmıştır. Bu yüzden bazı insanlar enflasyonu yalnızca fiyat artışı olarak değil, bir servet transferi mekanizması olarak da görür. Çünkü sistemde herkes aynı anda hareket etmiyordur ve bu fark milyarlarca dolarlık sonuçlar doğurabilir. Peki ama bu süreç neden sürekli tekrar ediyor? Neden devletler bu oyunu oynamaya devam ediyor? Ve hikaye tam burada daha da karanlıklaşıyor. Bir savaş düşün ya da bir ekonomik krizi. Ya da seçim döneminde verilen devasa vaatler. Devletlerin harcamaları bazen gelirlerinden çok daha hızlı büyür. Normal şartlarda bunun iki çözümü vardır. Vergi toplamak ya da borç almak. Fakat bazı dönemlerde bu iki yöntem de yetersiz kalır. İşte tam o noktada tarihin en eski finansal kısa yollarından biri devreye girer. Yeni para yaratmak. Roma İmparatorluğu bunu yaptı. Fransa yaptı, Almanya yaptı, Latin Amerika ülkeleri yaptı. Modern ekonomiler de farklı yöntemlerle yapmaya devam ediyor. Çünkü kısa vadede son derece cazip görünür. Vergileri artırmak siyasi maliyet yaratır. Borç almak faiz yükü getirir. Ama para yaratmak ilk bakışta acısız görünür. Sorun şu ki bedel ortadan kalkmaz. Sadece görünmez hale gelir. Çünkü yeni para ekonomiye girdiğinde faturayı doğrudan ödeyen bir kişi yoktur. Bunun yerine maliyet milyonlarca insanın satın alma gücüne dağıtılır. Küçük parçalar halinde, sessizce,
fark edilmeden. İşte bu yüzden birçok ekonomist enflasyonu gizli vergi olarak tanımlar. Çünkü vergi gibi çalışır ama vergi gibi görünmez ve insanların çoğu tam da bu yüzden onu fark etmez. 15 Ağustos 1971 Pazar akşamı Amerikalı aileler televizyonlarının karşısında oturuyordu. Birazdan yapılacak konuşmanın dünya ekonomisini sonsuza kadar değiştireceğinden kimsenin haberi yoktu. Kameraların karşısına bir adam çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon. Konuşma yalnızca birkaç dakika sürdü ama etkileri onlarca yıl sürecekti. O gece Nixon doların altına dönüştürülebilirliğini askıya aldığını açıkladı. Birçok insan için bu teknik bir detaydı. Fakat perde arkasında çok daha büyük bir şey yaşanıyordu. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde para bir şekilde fiziksel bir değere bağlıydı. Altına, gümüşe, gerçek bir kıtlığa. Şimdi ise dünya yavaş yavaş tamamen farklı bir sisteme geçiyordu, fiyat para sistemine. Yani değerini fiziksel bir varlıktan değil, devlete duyulan güvenden alan para sistemine ve hikaye tam burada yeni bir döneme girdi. Çünkü artık para üretmenin önündeki sınırlar eskisinden çok daha esnek hale gelmişti. Fakat bunun sonuçları da çok daha büyük olacaktı. Şimdi kendine şu soruyu sor. Son 10 yılda maaşın arttı mı? Büyük ihtimalle evet. Peki hayatın aynı oranda kolaylaştı mı? İşte burada insan zihninin en büyük yanılgılarından biri devreye giriyor. Para yanılsaması. İnsanlar rakamları görür, değeri değil. Maaş 10 bin liradan 20 bin liraya çıkınca iyi hissederiz çünkü sayı büyümüştür. Ama aynı dönemde yaşam maliyeti daha hızlı büyüdüyse aslında daha fazla kazanmıyoruzdur. Sadece daha büyük rakamlarla işlem yapıyoruzdur. Ve bu fark çoğu zaman yıllar boyunca fark edilmez. Çünkü sistem sayıları gösterir. Satın alma gücünü değil ve belki de en tehlikeli kısmı budur. Şimdi yeniden baştaki soruya dönelim. Son bir yıl içinde cebinden ne kadar çalındı? Belki kesin cevabı bilmiyorsun. Belki de hiç bilemeyeceksin. Ama artık başka bir şey biliyorsun. Enflasyon yalnızca market fiyatlarının yükselmesi değildir. O paranın hikayesidir, gücün hikayesidir, teşviklerin hikayesidir ve bazen görünmeyen servet transferlerinin hikayesidir. Fakat burada cevaplanmamış başka bir soru kalıyor. Eğer para bu kadar önemliyse onu yöneten kurumlar ne kadar güçlü? Bir merkez bankanın kararları neden piyasaları bu kadar sarsabiliyor? Neden milyonlarca insanın birkaç kişinin aldığı faiz kararlarından etkileniyor? Ve en önemlisi paranın gerçek sahibi kim? Bir sonraki bölümde merkez bankaların perde arkasına bakacağız. Çünkü hikaye burada bitmiyor. Aslında tam da burada başlıyor.